Yıl 1923. Türk edebiyatına adını altın harflerle yazdıran Halide Edip Adıvar'ın kaleme aldığı Ateşten Gömlek romanı okuyucularla buluşur. Bu eser, Kurtuluş Savaşı'nı bizzat yaşanan olayların sıcaklığıyla anlatan ilk roman olma özelliğini taşır. Yazar Halide Edip, savaşa Halide Onbaşı rütbesiyle cephede bizzat katılmış ve tanıklık ettiklerini bu romanına aktarmıştır. Romanın başındaki ateşten gömlek ifadesi de adsız kahramanların içinde bulunduğu durumu anlatmak için kullanılmış, vatan aşkının derin anlamını çağrıştıran özel bir kalıp haline gelmiştir. Romanın merkezinde İzmir'in işgali sırasında büyük bir felaket yaşayan genç bir kadın Ayşe yer alır. Kocası Mukbil Bey ve küçük oğlu Hasan düşman tarafından acımasızca şehit edilmiştir. Bu trajik olaydan sonra Ayşe İstanbul'daki akrabası Peyami'nin yanına sığınır. Peyami ile evlenmesi düşünülse de Ayşe bu teklifi geri çevirir ve başka biriyle evlenir. Ancak yaşadığı bu büyük acı onu sıradan bir kadından, çevresindekileri milli mücadeleye yönlendiren kararlı ve güçlü bir savaş kahramanına dönüştürür. Ayşe, romanda ateşten gömlek giymiş atsız pek çok savaş kahramanının simge ismidir ve aynı zamanda vatanı da simgelemektedir. Ona aşık olan erkekler, özellikle Dışişleri Memuru Peyami ve Subay Binbaşı İhsan için Ayşe'ye duyulan aşk doğrudan vatan aşkıyla örtüşür ve kurtuluş mücadelesinin itici gücü haline gelir. Ayşe'nin bedeni adeta vatanın coğrafyasıyla örtüşür. Peyami onu her gördüğünde içinden İzmir geliyor sözlerini geçirir. Ayşe'nin yaşadığı trajik hikayesi ve kararlılığı Kuvayi Milliye birliklerinin gözünde İzmir mücadelesinin kutsal bir alameti haline gelmiştir. Ayşe'nin bedeninin çeşitli parçaları da vatanın sembolü olarak kullanılır. Ayşe milli mücadeleye katılmak üzere Anadolu'ya geçer ve Eskişehir ile Polatlı Sahra hastanelerinde hemşire olarak görev yapar. İhsan Ayşe'ye evlenme teklif ettiğinde Ayşe ancak İzmir kurtarıldığında onunla evlenebileceğini söyler. Bu cevap İhsan'ı milli mücadeleye katılmaya iten en önemli motivasyon olur ve romanın neredeyse sonuna kadar İhsan'ın İzmir'e mi yoksa Ayşe'ye mi koştuğu belirsizliğini korur. Peyami ise Ayşe'ye duyduğu platonik aşkı içinde yaşatır ve İhsan'ın bu aşkının vatan aşkına dönüşmesini onaylar. Ona göre Ayşe kimseyi sevmemiştir. Onun seveceği insan İzmir'e ilk girecek olan insandır. Yunanlar tarafından kırılan sol eli gençlerde Kerbela ihtirası ve şehadet humması uyandıran Kurtuluş Savaşı'nın kutsal bir sembolü, vatanı temsil eden bir bayrak olarak imlenmiştir. Romanın trajik zirvesi Ayşe ve İhsan'ın cephede şehit düşmeleriyle yaşanır. Ayşe, komutanının şehit düştüğü haberini alınca en ileri hatta koşar ve bir top mermisi parçasıyla vurularak hayatını kaybeder. Peyami, yaralı haliyle ikisini de Gökçepınar'da yan yana gömdürür. Ancak romanın sonunda anlatıcı Peyami'nin yazdığı anı defterini inceleyen doktorlar çarpıcı bir gerçekle yüzleşirler. Ne Ayşe ne de İhsan isminde birinin gerçekte var olmadığı anlaşılır. Bu karakterlerin Peyami'nin kafasındaki kurşundan kaynaklanan hayaller olduğuna karar verilir. Bu durum Ayşe'nin gerçek bir kişi olmaktan öte atsız kahramanların ve vatan aşkının vücut bulmuş bir imgesi olarak sembolik gücünü daha da pekiştirir. Ateşten Gömlek romanı Kurtuluş Savaşı anlatıları türünün kurucu metinlerinden biri kabul edilir. Ayrıca 1923 ve 1950 yıllarında sinemaya uyarlanmış, 1987 yılında dizi olmuş ve radyo tiyatrosu olarak da sahnelenmiştir. Ancak ilk iki filmin kayıtları günümüze ulaşmamıştır.